Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Çiçek açmış olan orkideniz bir süre sonra yorulur ve zamanla saksısında yan yatmaya başlar. Artık bu orkidenin kök bakımı yapılmalı. Tekrar çiçek açması için güçlendirilmeli ve aynı saksısına düzgün bir şekilde yerleştirilmeli. Peki bunlar nasıl yapılır? Gelin birlikte izleyelim. Bu orkide yaklaşık 3 yaşında ve artık saksısında yan yatmaya başladı. Yorgun olan ve tekrar canlanması için sağlıklı köklere sahip olması gerekir. Güçlenmek için hava köklerini uzatır ki havadaki nemden alabildiği kadar mineral alsın. Biz bu kökleri kesmeyeceğiz. Aksine işlevini değiştireceğiz. Porselen saksıdan çıkardığımızda kök renginin griye yakın olduğunu, yani sulanması gerektiğini anlıyoruz. Açık yeşil kök uçları iyiye işarettir. Halen canlı ve gelişmeye devam ediyor demektir. Plastik kaptan dikkatlice çıkarın. Ve kesinlikle köklerin arasında bulunan ağaç kabuklarını kuru kuru temizlemeye çalışmayın. Bunları tek tek almaya çalıştığınız takdirde köklere zarar verirsiniz. Köklere zarar vermeden temizlemek için suyun içerisine batırın ve yavaş hareketlerle kabukları köklerin etrafından ayırın. Kökler ıslanacak ve kabuklar daha rahat çıkacaktır. Kökler suyu emdikçe koyu yeşil olmaya başlar. Saksının alt tarafı tamamen köklerle çevrili. Bu kabukları buradan almaya çalıştıkça kökler zarar görür ve zarar gören kökler zamanla çürür. Orkide toprağı köklere iyice yapışmış durumda ise suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletmeniz köklerin gevşemesi açısından daha iyi olacaktır. Orkideyi suda beklettikten sonra bu şekilde sallayarak kabukların dökülmesini sağlayabilirsiniz. Köklerin ortasındaki kabukların çoğu döküldü. Koyu yeşil olan kökler sağlıklı köklerdir. Bunlara dokunmayacağız. Sadece aradaki çürük kökleri ayıklayacağız. Şimdi de kökleri hem besleyip hem de su emmesi için bir kaba yerleştiriyorum. Hava köklerinin dibine kadar suda bekleteceğiz. Yumurta haşladığım suları biriktirmiştim. Tamamen bu suyla dolduracağım. Yaklaşık 10 dakika sonra bu sudan çıkarın. Budayacağınız kökleri bu sayede daha rahat belirleyeceksiniz. İlk başta çürük kökleri kontrol ederken kökleri hafif sıkıp çekin. Çektiğinizde sıyrılıp elinizde kalıyor ise o kökü kesin. Birinci kontrolü yaptıktan sonra kuru ve sert olan yeşil olmayan kökleri kesin. Yeşil olanlara dokunmuyoruz. Ancak bu kökün dibi yeşilken yarıdan sonrası kuru. Bunu da kesin. Bu kuru olanları tamamen kesin. Az önce tuttuğunuzda sıyrılıyor ise dediğim kök için örnek burada işte. Tutup çektiğinizde bu şekilde kılçığından ayrılıyor ise bunu da dibinden kesin. Kurumuş ve sıyrılanların hepsini alın. Temizliğimizi yaptık. Bunlar hava kökleri. Ancak bunların bir kısmını saksının içerisine sokacağım.
Burada önemli olan üst taraftaki eğikliği düzeltmek. Bu şekilde dik durmasını sağlayacağız. Hafifçe bu şekilde düzeltin. Köklerini iyice ıslatmadan bu işlemi yaparsanız kökler kırılır. Şu anda kökler nemli olduğu için rahatça esneyebiliyorlar. Az önce kullandığımız haşlanmış yumurta suyunun içerisine bir gün önceden hazırladığımız sarımsak ve aspirinli suyu dökün. Bu sarımsak ve aspirinli suyu nasıl hazırladığımızı birazdan anlatacağım. Kökleri temizlenmiş orkidenizin köklerini bu suya daldırın. Yaklaşık 10 dakika kadar bu suyun içerisinde beklesin. Esneklik kazanması için içme suyu ile hava köklerini de ıslatın. İyi, bakımlı bir orkide 6 ayda bir çiçek açar. Çiçek açma aşamasında aşırı derecede enerji harcar ve bir sonraki çiçek açımını gerçekleştirmek için tekrar enerjisini toplaması gerekir. Bu karışım orkidenizin tekrar enerji toplamasını hızlandıracaktır ki bu da çiçek dalı çıkarmasını teşvik eder. Kök bakımı yapılıp orkidenin ihtiyacı olan mineralleri köklere verdikten sonra tekrar saksısına dikimini yapabiliriz. Daha önceden ıslatıp esnek bir yapıya sahip olan hava köklerinin bir kısmını saksı içerisine uzatacağız. Bundan sonraki gelişimlerine saksı içerisindeki suyu emerek devam edecekler. Yeni orkide toprağı kullanmıyorum. Üstünde unlu bit veya mantar yok ise eskisini kullanabilirsiniz. Orkidede unlu bit ile ilgili videoya yukarıdaki linkten veya açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Tüm boşlukları iyice doldurun. Orkideyi dik tutarak her yerine eşit şekilde bastırarak doldurun. Orkideyi köklerindeki nemi muhafaza etmesi için tekrar porselen saksısına koyuyorum. Kökler iyice suyu emdi. Rengi koyu yeşil. Yaklaşık bir hafta bu saksıda kalacak. Verdiğimiz mineraller bir hafta boyunca orkideyi besleyecektir. Daha önce devrilmiş şekilde duran orkidemiz şimdi daha düzgün. Sarımsak aspirin karışımının yapımına gelince ben burada 2 adet iri diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları ince ince doğrayın. Bir adet aspirin ya da 2 adet bebe aspirini alın ve iyice ezin. İçi su dolu bir kavanozun içerisine sarımsak ve aspirini aktarın. Kavanozu kapatın ve bir gün bekletin. Bu işlemlerden bir gün sonra bile orkidenin yapraklarının nasıl dirileştiğini rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Kanalımda orkide bakımı için birçok doğal gübre yapımı bulunmaktadır. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bu orkidenin sonraki aşamalarını öğrenmek ve kanalıma destek olmak için abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.